Akvaryuma bitki eklemek istiyorum ama sürekli çürüyor ya da farklı ekipmanlar gerektiriyor diye düşünüyorsanız bu video tam olarak size göre. Bugün akvaryum hobisinde en kolay bakılan 5 farklı bitkiyi konuşacağız. Bunların hepsi benim kendi tecrübelerim. Benim akvaryumlarımda kullandığım bitkiler ve benim akvaryumda sağladığı faydalardan bahsedeceğiz. Bu bitkileri edinirseniz benimle aynı özelliklere sahip olarak çok basit sistemlerle bu bitkileri çoğaltabilir. Aradığınız tropikal akvaryumları çok basit yöntemlerle kurabilirsiniz. Bitki denilince herkesin aklına çok büyük sistemler, işte karbondioksit tüpleri ya da farklı ışık sistemleri geliyor. Ama ben çok basit led ampullerle birçok farklı bitkiye akvaryumlarımda bakıyorum. Şimdi bunları en sevdiğimden en çok uğraştığıma göre böyle ufak bir sıralamaya koydum ve birinci sırada Amazon hançeri yer alıyor. Amazon hançeri Güney Amerika kökenli bir bitki ve akvaryuma gerçekten çok yakışıyor. Büyük yaprakları sayesinde hem küçük hem de büyük akvaryumları gayet güzel doldurabiliyor. Düşük ve orta ışıkta çok rahat yaşayabiliyor ki ben led ampulde şu anda ciddi şekilde büyüttüm kendilerini. Hatta köklerinden ayırıp çoğaltıyorum. Mutlaka kumun içerisine dikilmesi gereken bir bitki. Yani köklerinin mutlaka kumun altında olması gerekiyor. Bu sayede gelişimini sürdürüyor. Benim akvaryumlarımın çoğunda kum yok. Şöyle çözüyorum bu durumu. Plastik kap, plastik bardak, bunlara doğrudan biraz siliskum koyarak bitkiyi bunun içerisine ekiyorum. Bu şekilde geliştiriyorum ki zaten en sevdiğim akvaryumda, kılıç kuyruklarının akvaryumunda bu bitkiden bolca var. Suyun üzerine böyle yatay bir şekilde kaplıyorlar. Büyüdükçe daha da böyle dallanıp budaklanıyorlar ve köklerinden ayırmak gerçekten çok kolay. Bu yatay yüzeylerde birçok farklı yavrunun dinlendiğini görüyorum. Birçok farklı yavrunun anaç balıklardan kaçarak oralara saklandığını görüyorum. Yani canlı doğuran akvaryumlar için birebir. Aynı zamanda Amazon hançeri büyük akvaryumlarda da çok güzel gösteriyor kendini. Uzun boylarıyla özellikle 300-400 litrelik bir akvaryumunuz varsa arka planı tamamen kaplayabilir ve ciddi tropikal bir görünüm oluşturabilirsiniz. Bu bitki tek başına bile akvaryumda çok ciddi bir doğal görünüm oluşturabiliyor. Özellikle arka plan bitkisi olarak kullanabilirsiniz ya da orta plan bitkisi olarak kullanabilir ve göbekte bir Amazon hançeriyle büyük bir yeşil akvaryum oluşturabilirsiniz aslında. Bu yüzden benim favorilerim arasında birinci sırada yer alıyor ve en kolay bakılan akvaryum bitkilerinden bir tanesi. İkinci sırada tabii ki de benim olmazsa olmazım üretim kaplarımın, akvaryumlarımın, yavru tanklarımın olmazsa olmazı Java Moss var. Java Moss'u gerçekten çok seviyorum. Hem doğru ışıkta çok güzel bir yeşil renk alıyor hem de bakması, budaması, çoğaltması çok kolay. Zaten Java Moss dünya üzerinde akvaryumlarda kullanılan en popüler yosun türü. Yani dünyanın en popüler yosunu diyebiliriz aslında kendisine. Taşlara, köklere, dallara bağlayabilirsiniz ya da olduğu gibi suya bırakabilirsiniz. Ki ben genelde böyle kullanıyorum. Düşük ışıkta bile çok güzel kendini geliştiriyor. Hemen dallanıp budaklanıyor ve yavrular için tam bir saklanma alanı oluşturuyor. Java Moss'lara gerçekten yavru canlı doğuranlar için crash diyebiliriz. Benim platilerimi zaten her videoda görüyorsunuz. Java Moss'un arasında geziniyorlar. Java Moss'un üzerinden besleniyorlar. Aynı şekilde yavru betalarım Java Moss'tan besleniyorlar. Java Moss gerçekten bu biyofilm konusunda çok etkili oluyor. Yavruların gelişmesinde, yavru süreçlerinin hızlı ilerlemesinde gerçekten sürekli besin sağladığı için mutlaka kullanılması gerekiyor bence. Ben Java Moss'u her yavru tankına mutlaka bir parça koyuyorum. Aynı zamanda 5 litrelik işte beta kaplarıma birer parça koyuyorum. Bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Nitekim Java Moss'un olduğu yavrular olmayanlara kıyasla çok daha hızlı büyüyorlar. Yani Java Moss aslında özellikle otçul beslenen bitkiler için üzerinde oluşturduğu ince tabakalarla, bizim görmediğimiz mikroorganizmalarla canlı doğuranlara, küçük balıklara ciddi bir yem stoğu da sağlamış oluyor. En güzel özelliği de karbondioksit gerektirmiyor. Tabii ki karbondioksitli akvaryumlar çok hızlı gelişim gösterebilir ama ben hiçbir akvaryumda karbondioksit kullanmıyorum. Buna rağmen çok ciddi boyutlara ulaşmış Java Moss'larım var. Böyle öbek öbek hallere gelmişler. Bunlar yavrularım için bir kreş görevi görüyorlar. Sıradaki bitkimiz, şu anda ben bunu yeni büyütmeye çalışıyorum. Lepistes otu. Bana birkaç parça farklı betalarla, işte farklı karideslerle falan gelmişti. Şu anda akvaryumlarında küçük büyümeye başladılar. Artık gelişim gösteriyorlar. Çok kolay büyüyor. Herhangi bir yere bağlamanıza ya da dikmenize gerek yok. Suyun üzerine bıraksanız yeter. Yavaş yavaş çoğalarak canlı doğuran balıklar için, özellikle canlı doğuran balıklar için diyorum. Çünkü adı zaten Lepistes otu. Buradan anlayabilirsiniz. Ciddi bir saklanma alanı oluşturuyor. Dişlerin stresi ciddi manada düşüyor bu bitkinin arasına girmeye başlayınca. Ki ben bunu izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Bir bitkinin arasına giren balık doğurmaya başladığında o hareketlerini izlemek, bu anı tecrübe etmek gerçekten benzersiz bir görünüm sağlıyor. Lepistes otu bunlardan bir tanesi. Dümdüz camacam bir akvaryumunuz var diyelim. Biraz yeşillik istiyorsunuz. Bir parça Lepistes otu atın. Akvaryum zaten zamanla dolacağı için yemyeşil bir akvaryuma kavuşabilirsiniz.
Bakımı çok kolay, nitrat tüketimi çok yüksek ve yavru balıklar için mükemmel bir koruma sistemi. Lepistosotunu herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bunu da her yavru tankımda kullanmaya çalışıyorum. Şu an elimde bir 5-10 kök olmasına rağmen bütün akvaryumlara dağıttım. Bir şekilde büyüyecek, kendini geliştirecektir. Geliştirdikçe ben kullanmaya devam edeceğim. Sıradaki bitkimiz ise patos sarmaşığı. Bunu da ben her akvaryumda kullanmaya çalışıyorum. Bunu kullanmanın birkaç farklı yöntemi var. En popüleri ve en kabul görmüş olanı yaprakları suyun üzerinde tutmak. Yani bir köşeden, şurada benim akvaryumda, yavaşçı akvaryumda görebileceğiniz gibi yaprakları bir köşeden akvaryumun dışına sarkıtıyorsunuz. Yapraklar suyun dışında duruyorlar, kökler tamamen suyun içine salınık duruyorlar. Bu sayede kökleriyle ciddi yavru saklanma alanları oluşturmuş oluyor. Patos'un kökleri böyle suyu yavaş yavaş sardıkça aynı zamanda bir orman görünümü de veriyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Patos'u doğrudan suyun içinde kullanmak doğru değil diyorlar ama ben çok sık kullanıyorum. Birçok farklı kapta şu an doğrudan suyun içerisinde yapraklarıyla beraber duran patoslar var. Burada benim tecrübem, bitkide herhangi bir yara, bere, delik falan yoksa bitki çürümüyor. Kendini suyun içerisinde geliştirmeye devam ediyor. Hatta yavaş yavaş kollar vererek suyun dışına çıkmaya başlıyor. Bu yüzden Patos'u gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi en kabul görmüş yöntemi doğrudan akvaryumun üzerine koymak. Bununla ilgili salon bitkileriyle ilgili bir video çekmiştim. Onu da yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Akvaryumda birçok farklı salon bitkisini aslında kullanabiliyorsunuz ve ciddi faydaları var. Patos da sudaki zararlı maddeleri emerek aslında kendini geliştirmiş oluyor ve bizim suyumuzu da daha kaliteli hale getiriyor. Teknik olarak aslında Patos bir ev bitkisi olsa da benim sularımı ciddi şekilde filtrelediği için artık o benim gözümde bir akvaryum bitkisi. Evde çok farklı bölgelerde Patos geliştiriyorum, büyütüyorum. Bunları suda köklendirerek akvaryumda kullanıyorum ve gerçekten faydasını da görüyorum. Balıklar için, yani bunu ben Blackwater akvaryumlarında kullanıyorum, işte taze su akvaryumlarında kullanıyorum. Birçok farklı yerde kullanıyorum. Buna rağmen balıklar için ciddi faydalarını gördüm. Yani hiçbir zararını görmem, daha doğrusu. Böyle söylemek daha doğru. Şu ana kadar hep fayda sağladı bana. Köklerden beslenen balıklar mı isterseniz, köklere saklanan yavrular mı isterseniz, yoğun bir görünüm oluşturup o akvaryumun yüzeyini kapladığınızda çok şık bir görüntü de oluşturuyor aynı zamanda. Bu yüzden Patos'u gördüğünüz her yerde alın. Birçok farklı markete geliyor. Köklerini topraktan arındırıp doğrudan suda kullanabilirsiniz. Bu dönemde de Patos sarmaşıkları akvaryum kurulumlarında çok sık kullanılıyor. Çünkü dediğim gibi görseli gerçekten güzel. Akvaryumdan taşmış bir bitki görseli sağlıyor. Şiddetle tavsiye ettiğim bir bitki. Ve son olarak Elodea. Bende şu anda yok ama geçmişte çok sık baktığım bir bitkiydi. Elodea'lar gerçekten öldürülmesi neredeyse imkansız bitkiler. Özellikle yeni başlayanlar için en ideal bitki diyebilirim. Suda mutlaka bir yeşillik görünsün, canlı bir bitki olsun, ben zaman geçtikçe onu bulayım diyenler ilk olarak Elodea ile başlayabilirler. Yine karbondioksit gerektirmeyen bir bitki. Orta ışıkta çok güzel gelişim sağlıyor. Düşük ışıkta da hayatta kalmaya devam ediyor. Doğrudan kuma dikerek kullanabilirsiniz. Düşük ışığa gerçekten dayanıklı bir bitki. Aynı zamanda sudaki oksijen miktarının artmasını da sağlıyor. Bunu da çok seviyorum. Ben Elodea'ları da kullanmayı çok seviyorum ama şu anda elimde hiç yok. Bir dönem akvaryumları bozduğum için bitkileri hep dağıtmıştım. Yakın zamanda böyle high tech bir kurulum ya da low tech bir kurulum yaptığımızda orada mutlaka kullanacağım bir bitki. Benim için arka plan, orta plan bitkilerinden bir tanesi. Gerçekten izlemesi, budaması gerçekten keyifli. Hafif akıntılı sularda böyle yavaş yavaş salınım yaparak kendini gösteriyor. Elodea da bu yüzden sevdiğim bitkilerden bir tanesi. Ve bonus olarak su mercimeği demek istiyorum. Su mercimeğine aslında bu videoda girmeyecektim ama ben bunu geçmişte çok kullandım. Günümüzde de bir havuz sistemi kurduğumda mutlaka kullanacağım. Şu anda akvaryumda kullanmıyorum çünkü kullandığımda ışığı çok fazla kesiyor. Bununla savaşmak istemiyorum şu anda açıkçası. Bir de bir yandan işe gidip geldiğim için su mercimekleri ciddi şekilde hızlı büyüyebiliyorlar, hızlı gelişebiliyorlar. Bu yüzden dünyanın en hızlı gelişen akvaryum bitkisi diye geçiyorlar zaten. İşe gittiğim için bu süreci takip etmek zor olabilir. O yüzden şu anda kullanmıyorum. Ama su mercimeği su dengesini sağlamada, özellikle beta gibi, lepistes gibi işte su yüzeyinde gezmeyi seven balıkların eşelemesinde falan gerçekten faydalı oluyor. Aynı zamanda yüzeyi kapladığında böyle loş ışık geçiriyor altına. O akvaryum görüntüsünü de ben çok seviyorum. Ama dediğim gibi şu an çok sık kullanmıyorum maalesef. Fazla besinleri tüketmesiyle, yüzeyde çoğalmasıyla gerçekten güzel. Aynı zamanda su mercimeğini birçok farklı balığın yediğini de gördüm. Otçul balıklar gerçekten kütür kütür erik gibi yiyorlar kendisini. Bu bağlamda otçul bir yem olarak da kullanılabilir. Hangi balıklara vereceğinizi araştırmanızı öneririm. Her balık da yemeyebilir. Yani kimileri su mercimeğini çok seviyor, kimileri benim gibi arada, kimileri nefret ediyor kendisinden. Ben biraz daha ara formdayım. Su mercimeğin dediğim gibi daha çok böyle havuz formlarında, alanlarda bakmak istiyorum. Şu anda bir akvaryuma koysam muhtemelen bu ışıkta çok hızlı yürüyecektir. Akvaryumda şu anlık o görüntüyü görmek istemiyorum. Şu anda ışık sistemlerinin tamamen akvaryumu aydınlatmasını istiyorum.
Bu yüzden su mercimeği kullanmıyorum. Yine de en kolay bitkiler dediğimizde olmazsa olmazlardan bir tanesiydi. O yüzden bu listeye bonus olarak ekledim. Peki sizin akvaryumda baktığınız en kolay bitki hangisi? Bunu benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Veya bitkili bir akvaryumunuz var mı ya da kurmak istiyor musunuz? Mutlaka yorumlarda bunları konuşalım. Size bu videoda elimden geldiğince akvaryumda bakabileceğiniz en kolay bitkilerden bahsetmeye çalıştım. Küçük kendime göre, tecrübelerime göre bir liste yaptım. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Yeni akvaryum içeriklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.